teslim olup köle olarak yaşamak mı? Yoksa ailenizi kendi ellerinizle ateşe verip onurunuzla ölmek mi? Gözlerinizi kapatın. Teke Yarımadası'nın derinliklerinde ve Eşen Çayı'nın sularında yankılanan o acı dolu fısıltıları dinleyin. Burası Akdeniz Havzası'nın en özgün ve en dramatik tarihlerinden birine sahne olmuş, Likya Birliği'nin kudretli başkenti, Kantos. Bugün Antalya sınırlarında iki tepe üzerinde sessizce uyuyan bu kalıntılar aslında insanlık tarihinin gördüğü en büyük direniş destanlarından birini saklıyor. Tarih, M.Ö. 546. Pers İmparatorluğu'nun acımasız generali Harpagos, devasa ordusuyla Batı Anadolu'yu kasıp kavurarak bu kapılara dayandı. Kantosluların ordusu küçüktü ama yürekleri o devasa Pers ordusundan çok daha büyüktü. Yenilginin kaçınılmaz olduğunu anladıklarında modern dünyanın asla kavrayamayacağı bir karar verdiler. Teslim olmak. Onlar için kölelik demekti. Ve bir Likyalı asla köle olmazdı. Kadınlarını, çocuklarını, kölelerini ve tüm hazinelerini Akropol'e topladılar. Ve kendi elleriyle devasa bir ateş yaktılar. Alevler gökyüzünü yırtarken erkekler son nefeslerine, son damla kanlarına kadar savaşarak o ateşin etrafında can verdiler. Bu, kentin hafızasına kazınan ilk büyük kitlesel intihardı. Kantos, kendi küllerinden yeniden doğmayı başardı. Soy ağaçlarını babalarından değil, annelerinden alan bu eşsiz halk, özgürlüklerine olan o sarsılmaz tutkularıyla şehirlerini yeniden inşa etti. Helenistik çağda Büyük İskender'i, ardından Ptolemaiosları ve Selekosları gördüler. Ancak kader bu onurlu şehrin yakasını bırakmayacaktı. Tarih M.Ö. 42. Roma'nın kanlı iç savaşı kentin kapısını bu kez Jules Caesar'ın katili Brutus'la çaldı. Asker ve para dayatan Roma'ya karşı Kantosluların cevabı yine aynıydı. Ateş ve ölüm. Şehir bir kez daha kuşatıldı ve halk teslim olmak yerine evlerini ve kendilerini ikinci kez ateşe verdi. Romalı komutan Brutus, alevler içinde kül olan bu muazzam kenti izlerken büyük bir üzüntü duydu. Ateşin içinden kurtarılan her bir Kantoslu için askerlerine ödüller vaat etti. Ancak o koca şehirden sadece 150 kişi sağ kalabildi. Şimdi o sessiz kalıntıların arasında yürüdüğünüzü hayal edin. Karşınızda kentin imzası olan o devasa dikme mezarlar duruyor. Ölümü hayatın bir sonu değil, devamı olarak gören bu insanlar, ahşap evlerinin mimarisini birebir o soğuk taşlara kazımışlardı. Hanedanların görkemi, Lik Akropolü'ndeki sarayların yıkıntıları arasından bugün bile hissedilebiliyor. Kazıların gösterdiği yepyeni bir gerçek var. 2025 yılında o sütunlu caddede gün yüzüne çıkan teraziler, ağırlıklar ve dükkanlar bize kentin sadece ölümle değil, yaşamla ve ticaretle de ne kadar canlı olduğunu fısıldıyor. Belki de Homeros'un İlyadası'nda anlattığı o büyük kahramanlar Sarpedon ve Glaukos tam da bu sokaklarda Troya'ya gitmek için yemin etmişlerdi. Fakat bu şehrin ruhu sadece savaşlarla zedelenmedi. 1838 yılında İngiliz kaşif Charles Fellows bu topraklara adım attığında Kantos'un en görkemli eserlerini, Nereidler ve Harpi anıtlarını sökerek savaş gemileriyle Londra'ya taşıdı. Bugün o kutsal topraklarda gördüklerimiz koparılmış bir tarihin sadece beton kopyalarından ibaret. Pax Romana döneminde Akdeniz'e kereste ve tarım ürünü taşıyan o bereketli Eşen Çayı zamanla alüvyonlarıyla kenti bir bataklığa çevirdi. Arap akınları ve sismik yıkımlarla birleşen bu kader 11. yüzyılda kenti tamamen sessizliğe gömdü. Burası Kantos. Boyun eğmeyi reddedenlerin, küllerinden doğanların ve anılarını taşa kazıyanların ebedi istirahatgahı. Sizce özgürlük uğruna tüm bir şehri ateşe verecek kadar değerli miydi?